Gün geçmiyordu ki QC markası yeni model çıkarmasın. Merhaba, ben Enes. Bugün QC'nin T11 model tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. 11S modeli de piyasaya sürülmüş. Maalesef ben bu Çinlilerin hızına yetişemiyorum. 11S modelinin de incelemesini önümüzdeki süreçte mutlaka kanalımdan izleyebilirsiniz. T10 modelinden T11 modeli arasında oldukça az fark varken T11S modelinde Qualcomm çipine geçmiş QC firması. Yani fiyat olarak da performans olarak da biraz daha yukarıda konumlandırılıyor T11S modeli. Yani T11 ile aralarında bir miktar daha fiyat farkı bulunuyor. Peki T11 modelinin T10 modeline göre kısaca ne gibi artıları var diye soracak olursanız, T11 modelinde bir oyun modu bulunuyor. Yani daha az gecikmeyle oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Yine T10 modelinde çift denge armatürü kullanılıyordu driver yapısı olarak. T11 modelinde hibrit bir driver yapısına geçilmiş. Yani hem dinamik hem de bir armatür driver kullanılıyor. Yani özetle T10'un bas performansı biraz azdı. T11 modelinde bu eksiklik giderilmiş. Yine benim gördüğüm bir ekstra bir artı olarak da görüşme performansı da biraz daha iyileştirilmiş T11 modelinde. T11 modeli Türkiye'de satılmıyor. T10 modeli Türkiye'de satılıyor şu an. Ben T11 modelini AliExpress üzerinden aldım. Burada gördüğünüz gibi bir vergi ödedim. Satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Son olarak video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi detaylı olarak incelemeye başlayalım. İsterseniz direkt ses kalitesinden başlayalım incelemeye. T11 modelinde T10 modeline göre ses seviyesi biraz daha düşmüş. Ancak T11 modelinde oldukça yüksek olduğu için hani çok fazla bir düşüş değil bu. Yani ortalama bir kullanıcı için gayet yeterli. Yani ortalamanın üzerinde diyebilirim T11'in ses yüksekliği. T11 modelinde bas olarak biraz daha az hissediliyordu. Bu eksiklik 11 modelinde giderilmiş. Aynı berraklıkta ve netlikte müziğin yanında tam kıvamında da bası arttırılmış. Giriş bölümünde söylediğim gibi driver yapısı değiştirilmiş 11 modelinde ve hibrit yani çift karakterli bir driver'a geçilmiş. Bu ses kalitesindeki iyileştirmeyi oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yani fiyat bandı düşünüldüğünde hem T11 modeli hem de T10 modeli fiyatının ötesinde bir ses kalitesi sunuyor bize. T11 modelinde mid, tiz ve bas ayrımı oldukça başarılı. Yani enstrüman olarak gayet net bir şekilde enstrümanları ayırt edebiliyorsunuz. En son incelemesini yaptığım Honor'un Choice modeliyle bir T11 modelini karşılaştırırsam eğer ses yüksekliği olarak Choice modeli biraz daha yüksek. T11 modeliyle müzikten daha fazla detay duyuyorsunuz. Bas olarak da T11 modeli biraz daha sıkı, yani içi dolu bir bas performansı sunuyor bize. Halo'nun T19 modeliyle karşılaştırdığım zaman ses yüksekliği olarak T19 modelinden daha yüksek T11 modelinin yüksekliği. Ses çözünürlüğü, enstrüman ayrımı ve sesteki detay olarak oldukça benzer olduklarını söyleyebilirim T11 modeliyle. Genel ses kalitesi olarak T11 modeliyle oldukça benzer. Aralarında çok bir farklılık yok. T11 modelinde T19 ile kıyasladığım zaman biraz daha parlak bir sesi bulunuyor. İkisi arasında illaki bir seçim yapmam gerekirse çok az farkla T19 modelinin önde olduğunu söyleyebilirim. Autronics'in 53 Pro modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi olarak T11 modeli az önde. Bas performansı olarak 53 Pro modeli önde. Ses netliği ve sahne genişliği olarak ve enstrüman ayrımı olarak da T11 modeli 53 Pro modelinin önünde. T11 modeli fiyatına göre benim kulağım hassas, müzikteki en ince enstrümanı ve notaları kaçırmak istemiyorum diyen kişilere ve müzikteki detaylara önem veririm diyen kişiler için giriş seviyesinde orta seviye kulaklık performansı sunan bir model olmuş. Yani bence fiyatının ötesinde bir müzik deneyimi sunuyor bize T11 modeli. Ve bu T11 ve T10 modelindeki de bu bas eksikliğinin de giderilmesi oldukça bence güzel bir hamle olmuş. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada QC'nin T11 modelinden duyuyorsunuz. Şu an burada duyduğunuz kalabalık gürültüsünü bu gürültü hoparlörden aslında yoğun bir kalabalığın gürültüsü bana doğru geliyor şu an. Sesime net bir şekilde odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansını nasıl buldunuz? T11 modeli yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi QC'nin T10 modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi QC'nin T11 modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi QC'nin T11 modelinden duyuyorsunuz. Arka taraftan araçlar da geçiyor. Sesime net bir şekilde odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansını nasıl buldunuz T11 modelinin? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an T11 mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an sesimi QC'nin T10 modelinden duyuyorsunuz.
Aynı mekanda araç grafiği devam ediyor. Sesimi şu an Güce'nin T10 modelinden duyuyorsunuz. Evet, mikrofon performansını dinlediniz. Çok aralarında bir farklılık olmasa da ben az farkla T11 modelinin daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem gürültü engelleme hem de sesi net bir şekilde karşıya iletme konusunda. Kutu tasarımı ve kutu içeriği olarak birebir 11 modeli de 10 modeliyle aynı şekilde karşılıyor bizi. Kutu sunumu olarak biraz daha iyi olmasını beklerdim açıkçası. 10 modelini yurt dışında yeşil ve pembe olarak alabiliyoruz. Türkiye'de 10 modelinin siyah rengi de bulunuyor. Yurt dışından ise 11 modelini siyah ve beyaz renk olarak alabiliyoruz. Ve siyah rengi gördüğünüz gibi parlak yapıda. Bunun iki negatif özelliği bulunuyor. Kılcal çizikleri biraz daha fazla gösteriyor bu parlak tasarım ve parmak izleri biraz daha fazla yapıyor. Bu mat tasarım açıkçası bence daha kullanışlı. Gördüğünüz gibi birebir kutu tasarımları aynı. Önlerinde 3 adet gösterge bulunuyor. Yeşil, mavi ve kırmızı olarak. Kutunun ne kadar şarjının kaldığını görebiliyoruz. Herhangi bir yüzde değeri belirtilmemiş. Alt bölümlerinde yine Type-C şeklinde şarj girişini ve arka tarafta da reset atmamıza yarayan bir adet düğme bulunuyor. 10 saniye basılı tuttuğumuz zaman reset atıyoruz kulaklıklara. Bu şekilde kapağı kaldırdığımız zaman 10 modelinde olduğu gibi bir sensör bulunuyor ve kulaklıklar direkt otomatikman telefonla bağlanıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi direkt. Kulaklıklar ve kutu birebir aynı olduğu için birbirlerinin yerine koyduğumuz zaman direkt şarj olmaya da başlıyorlar. Kulaklıklara yakından baktığımızda 10 modeliyle birebir aynı olduğunu görüyoruz. Önemli bir farklılık olarak şöyle iç bölümüne baktığımızda 11 modelinde artık metal bir ızgara kullanılmış kulaklıklarda. Bu giriş seviyesi kulaklıklarda pek görmediğimiz bir detaydı. Bu oldukça güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi 10 modelinde plastik bir ızgara kullanılırken 11 modelinde metal bir ızgaraya geçilmiş. Yine her iki kulaklıkta da ikişer adet mikrofon bulunuyor. Şurada ve tam olarak şurada. Yine bu kısımlarda da dokunmatik alanlar bulunuyor. Bu kısımlar kulağın içerisine göre yapılmış. Kulakta çok aşırı sıkı bir şekilde durmuyor ancak yine de sağlam bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde herhangi bir oynamada söz konusu değil. Mıknatısları gayet kuvvetli. Yine Apple'ın AirPods Pro tasarımı devam etmiş T11 modelinde de. Özellikle bu kutu tasarımı benim oldukça kullanışlı bulduğum bir tasarım. Tam olarak cepte taşımak için oldukça ideal bir boy. Oyun modu açık. Beklerim, gelmezse girerim bak. Hadi ulan 2 dakika dedin yoksun. Çık ya. Bak vallahi baskılar arttı, zor tutuyorum yeri ha. Evet, gecikme performansı olarak T11 modelinde bir oyun modu da bulunuyor artık ve burada gördüğünüz uygulama üzerine yaptığım testte T11 modelinde oyun modu açıkken 205 milisaniye, oyun modu kapalıyken de 302 milisaniyelik bir gecikme elde ediyoruz. Bu da diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yani oyunları minimum gecikmeyle 11 modeliyle oynayabilirsiniz. Teknik özellik kısmına geldiğimiz zaman 11 modelinde de Bluetooth 5.0 kullanılıyor. Ses kodek desteği olarak AAC bulunuyor. Su geçirmezlik olarak da IPX5 sertifikası bulunuyor ve yağmur ve ters sıçramasına karşı bu kulaklık dayanıklı. T10 modelinde olduğu gibi 600 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklıkları 10 dakika şarj ettiğimiz zaman 1 saat boyunca kullanım imkanı sunuyor bize T11 model. Yani hızlı şarj desteği bulunuyor. T11 modelde T10 modelinde olduğu gibi 3,5 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor bize. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte bu kulaklıkta 3,5 saat boyunca son sesli müzik çalabildi. Kutuyla beraber de kulaklıkları toplamda 21 saat kullanabiliyoruz. T11 modeli kontrol olarak uygulaması üzerinden istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Önceki şarkıya sonraki şarkıya geçme, ses arttırıp azaltma gibi bütün kontrol imkanları T11 modelinde bulunuyor. T10 modelinde herhangi bir dip ses bulunmazken T11 modelinde bir dip ses bulunuyor. Yani bu müzik çalarken durdurduğunuz zaman 3-5 saniye tıs diye bir ses. Bu 11 modelinde var maalesef. Ancak bu bendeki modelde mi var yoksa bütün modellerde mi var? Bazı kulaklık modellerinde, yani hepsinde olmayabiliyor. Ancak benim test ettiğim 11 modelinde bu dip ses sorunu var. Ben bundan rahatsız olmuyorum ancak bazı kişiler bu konuya özellikle dikkat ettiği için bunu da belirtmek istedim. T10 modelinde olduğu gibi T11 modelinde de herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi veya bir parazit sorunuyla karşılaşmadım. T10 modeli T11 modeliyle birebir tasarım olarak aynı.
T11 modeli de yine yalıtım olarak çok üst düzey bir performans sunmasa da yani kulakta oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim. Benim kulağımdan herhangi bir şekilde T11 modelinde bir düşme olmadı. Yine hafif de uzun yapıda olduğu için hani kulağın içerisine sonuna kadar girmediği için de uzun kullanımlarda konforlu bir deneyim yaşatıyor T11 modeli. Yani gün boyunca kulağınızda kulaklık dursa bile herhangi bir şekilde bu top tasarımlılar kadar bir rahatsızlık söz konusu olmuyor T11 modelinden. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman destekleyen QC modellerinde olduğu gibi T11 modelinin hem kutusunun hem de kulaklıkların şarjının ne kadar kaldığını uygulaması üzerinden görebiliyoruz. Uygulaması güncellenmiş bu arada. Bu arada hataları vardı uygulamanın. Kendi kendine kapanıyordu. Herhangi bir şekilde ben bir kapanma sorunuyla karşılaşmadım. Burada gördüğünüz gibi sağ ve sol kulaklığa 2 tıklama ve 3 tıklama olarak istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Kontrol imkanları burada sunulmuş bize. Tek tıklamaya değiştiremiyoruz maalesef. O sadece arama, yanıtlama ve arama sonlandırmayla konumlandırılmış. Bu alt bölümden direkt oyun modunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Yine buradan isterseniz oyun modunu da direkt kontrol olarak özelleştirebiliyorsunuz. Burada bir equalizer kısmı bulunuyor. Buraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki hazır modlar arasında seçim yapabiliyoruz veya buradan istediğimiz gibi equalizer'larını özelleştirebiliyoruz. Kulaklığın equalizer'a tepkisi de güzel. Burada da gördüğünüz gibi özelleştirebilir bir equalizer ayarının olması da güzel olmuş açıkçası. Bu alt bölümden de yazılım güncellemesi geldiği zaman buradan yapabiliyoruz. Uygulaması basit ancak amaca hizmet eden bir uygulama olmuş. Uygulamasının olması da bu fiyat aralığındaki bir kulaklık için bence oldukça iyi bir detay. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman T11 modeli isminin hakkını vererek T10 modelinin gelişmiş bir versiyonu olmuş. Hem oyun modu eklenmiş, hem bas performansı arttırılmış, hem de görüşme performansı biraz daha iyileştirilmiş. Yurt dışı arasında oldukça az fiyat farkı bulunuyor. Ancak T11 modeli şu an itibariyle Türkiye'de satılmıyor. Eğer Türkiye'de satılırsa satın alma linkini açıklamalar kısmına eklerim. T10 modeli oldukça beğenilmişti Türkiye'de açıkçası ve bence şu anda Türkiye'den 180 TL'ye alınabiliyor. Yani şu anda T10 modeli oldukça iyi bir fiyata satılıyor Türkiye'de. Çünkü yurt dışında bile 180 TL'nin üzerinde T10 modelinin fiyatı. T11 modeli ise video yayınladığım tarih itibariyle yaklaşık olarak 230 TL civarında satılabiliyor. Eğer hem müzik hem görüşme bir arada olsun diyen bir kulaklık bakıyorsanız ve kulağınız hassassa, yani müzikteki enstrümanları, notaları detaylı bir şekilde duymak istiyorsanız oyun modu olmasıyla bence T11 modeli fiyat performans olarak oldukça iyi bir yerde konumlandırılıyor. Siz T11 modelini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. İndirim, fırsat ve kuponları paylaştım Telegram kanalıma. Buradan katılabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.